Bu videoda endemik Datça hurması ile ilgili bilgiler veriyorum. Yaşam alanları, diğer türlerden farklı tarafları ve onları bekleyen tehlikeler videomda yer alıyor. Datça hurmasının yoğun olarak bulunduğu yerler 2-3 kilometre uzunluğunda denize açılan dar sarp vadilerdir. Deniz seviyesinden 200 metre yüksekliğe kadar çıkan bu vadilerde kendine özgü bir iklim görülür. İnsanlardan uzakta duvar gibi yükselen kayaların arasında kendilerini koruma altına almış gibi koloniler halinde arka arkaya sıralanırlar. Datça hurmasının yoğun olarak bulunduğu vadilerden Ekstra Deresi, Balıkaşıran geçidinden başlayarak Ege tarafında Gökova Körfezi'ne kadar uzanır. Datça hurmasının vadinin orta kısımlarında yoğunlaştığını görüyoruz. Bu kısımlar sarp kayalıklarla çevrili, çam ve bakilerden oluşan sık bir bitki örtüsüyle kaplıdır. Bu vadiye Ekim ve Kasım aylarında olmak üzere 2 kez gittim. Aşması zor bir doğa var. Yer yer kaynak sularıyla oluşan göletler vardı. Diğer kısımlar kuruydu. Akdeniz tarafında adını Datça hurmasından alan Hurmalıbük koyuna akan Kovalıca, Hurmalıbük ve Kara Süleyman dereleri Datça hurmasının yoğun olarak yayılım gösterdiği diğer yerler. Bu derelerde sarp yamaçlardan denize doğru hızla akarlar. Kovalıca deresi oldukça sarp ve derin bir vadiden denize doğru uzanır. Hurmalıbük ve Kara Süleyman derelerinde Kızılçam ormanlarını daha sık görüyoruz. Akdeniz tarafında Datça hurmasının yoğun bir yayılım gösterdiği Karaeli Deresi'nde 2 kez yürüdüm. En zorlu vadilerden biri. Bu vadilerde hurma palmiyeleri genellikle orta kısımlarda daha yoğun oluyorlar. Datça hurması suyu seven bir bitki. Kış yağmurlarıyla oluşan dereler üzerinde sıralanıyorlar. Bu dereler bahar aylarında akmaya devam ederler. Yaz aylarında ise sular oldukça azalır. Kaynaklardan gelen sızıntılar göletlerde toplanırken denize doğru sarp arazileri aşıp çağlayarak akan derelerin sesi duyulmaz olur. Bu vadilere Nisan ve Kasım aylarında gittim. Nisan aylarında çağlayanları aşarak inanılmaz güzel bir doğada yürürken Kasım ayında kurumuş dere yatağında yürüdük. Kasım ayının özelliği ise Datça hurması meyvelerinin olgunlaşıyor olması. Onları görüntülediğimiz anlardı. Datça hurmasını diğer meyve veren palmiyelerden ayıran özellikleri sayarsak, yetişkinleri 10-15 metre boyunda olan Datça hurması ağaçları diplerinden çokça sürgün veriyor. Maviye çalan yeşil dallar geliştikçe yay şeklinde aşağıya doğru sarkıyor. Bu da ağaçlara top gibi bir şekil kazandırıyor. Yapraklar yaşlandıkça açık kahverengi bir renk alıyor. Diğer palmiyelere göre dal sayısı fazla. Dalların 30-40 santimetrelik kısmında uzun dikenler var. Yapraklar daha sonra sıralanıyor. Datça hurması erkek ve dişi olarak çiçek açıyor. Erkek bitkilerin polenleri değişik yollarla dişi bitkilerin çiçeklerine taşınıyor. Datça hurması meyveleri 1,5 ile 2 santimetre boyutları arasında. Önce sarımtırak renkli olan meyveler olgunlaştıkça kahverengi bir renk alıyor. Meyveler Kasım ve Aralık aylarında olgunlaşıyorlar. Datça hurmasını bekleyen tehlikelere gelince son yıllarda iklimlerde yaşanan değişikliklerin bu bitkileri nasıl etkileyeceği belirsiz. Bunu zamanla yaşayarak göreceğiz. Şu an en büyük tehlike kırmızı palmiye böceği. Datça'da oldukça yaygınlaşan
bu zararlı son yıllarda pek çok palmiye ağacının yok olmasına neden oldu. Ağaçlar tepelerinden başlayarak kuruyor. Maalesef zirai mücadele yetersiz ve oldukça da zor. Yaban eşeklerini bu doğada sıkça görüyoruz. Doğaya çok iyi uyum sağlamışlar. Datça hurmasının geleceği açısından alınacak tedbirlere gelince, kırmızı palmiye böceği ülkemize yurt dışından ithal edilen palmiyelerle girdi. Bu tür bitkilerin ilçemizde dikimi kontrol edilmeli. Diğer taraftan bu tür bitkiler tozlanma sonucu Datça hurmasının genetiğinde bozulmalar yaratabilir. Küresel ısınma, yangın, turizm gibi tehditlere önlem olarak tohumlarının saklanması, çoğaltılması, yerleşim ve turizm tesislerinde dikiminin teşvik edilmesi sağlanmalı. Datça hurması adını Datça'dan alan endemik bir hurma palmiyesi. Ama Datça'da pek önemsendiğini söylemek biraz zor. Böyle olsaydı Datça'ya girerken bu güzel zarif ağaçlarla karşılaşıyor olurduk. Şehir peyzajında birkaç yerin dışında onları göremiyoruz.